Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Ordulu. Onur, Yıldız Koleji'nden mezun oldu. Şu an İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğrenci. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. Galatasaray takımını tutan oyuncu İngilizce ve Almanca biliyor. 2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Dünya Modeli yarışmalarında birinci olmuştur. Onur, 2018'de TRT1 dizisi olan Kalk Gidelim ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ayrıca oyuncu TRT1'deki Vuslat dizisinde Enes karakterini canlandırdı. Onur Seyit Yaran'ın boyu 1.87, kilosu ise 78. Burcu Oğlak. Onur Seyit Yaran şu anda ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşim dizisinde Doruk Atakul karakterini canlandırıyor. Oyuncu ile yapılan özel bir röportajdan kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunculuk yapmaya başladığınızdan beri hayatınızda neler değişti? Aslında hayata olan bakışım değişti. Her şeye farklı bakmaya başladım. Günlük hayattan da aslında neler alabileceğimi, mesleğime neler katabileceğimi analiz etme yönü kattı diyebilirim. Oyunculuk uçsuz bucaksız sonu sınırı olmayan çok geniş bir alan. Ben bu yolda yeni sayılırım. Mümkün olduğu kadar bir sonraki gün kendime neler katabilirim diye düşünerek ilerlemeye çalışıyorum. Ders alarak, izleyerek, analiz ederek, okuyarak bunları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Mesleğinizde net kurallarınız var mı? Oyunculuk disiplin isteyen bir meslek. Benim de kendimi her daim disiplinli tutabilmek adına tabii ki kurallarım var. Mesela sahneye asla çalışmadan ve ezber yapmadan gitmem. Önceden her şeyi düşünmüş olmak, sahneyi vaktim ve fırsatım varsa analiz etmeye çalışmak isterim. Kendimi hep iç enerjimi yüksek tutmak zorundaymışım gibi hissederim. Enerjinin çok önemli bir olgu olduğuna inanıyorum ve tabii ki işimi yaparken yanımdakilerle paylaşıp fikir alışverişinde bulunmayı severim. Gizli bir yeteneğiniz ya da şaşırtıcı bir hobiniz var mı? Gizli bir yetenek olarak sanırım saatlerce top sektirebilirim. Ama hiç durmadan yani gerçekten. Şaşırtıcı bir hobi olarak da atkı koleksiyonu sahibiyim diyebilirim. Farklı ülkelerin ve tuttuğum takımın atkılarını koleksiyon yapıyorum. Bugüne kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Bugüne kadar en iyi tavsiyelerimi tahminimce babamdan almışımdır. Çok fazla konuşur ve fikir alışverişinde bulunuruz. Bana lise hayatımdan beri doğru birdir der. Her ne olursa olsun sen doğrusu ol der. Herhalde aldığım en iyi tavsiye budur. Hep dürüst ve doğru olmaya çalışıyorum. Şu anki yaşında kendini her yönden değerlendirecek olsan, aslında geçmişe dönüp baktığımda yaptıklarından pişman olan tiplerden değilimdir. Çocukluğumdan beri aynı fikirlere ve ideallere sahiptim. O yüzden gerek sosyal hayatımda, gerek mesleki hayatımda kendim ile hiç kötü bir hesaplaşmam olmadı. Bulunduğum durumdan çok memnun ve mutluyum. Arkadaş seçimlerinde en çok neye dikkat edersin? Kendini geliştiren insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışıyorum. Öncelikle kendine faydalı olan, sonrasında etrafındakilere faydalı olan, bana doğru yönlendirmeler yapan insanlarla dostluk kurarım. Sektörü, alanı ya da çabası ne olursa olsun kendini ileriye taşımaya çalışan insanlar hayatımda olsunlar ve pozitif duygularla beni yükselsinler isterim. Pozitif olmanın gücüne inanırım. İnsan ne kadar pozitif ise aynı enerjiyi etrafına da yansıtıyor.
Zor biri misin? Hatalarını kabul eder misin? Evet, zor biriyim diyebilirim ama tabii ki hatalı olduğum yerde frene basmasını bilirim. Empati kurarak sorunları çözmeye çalışırım. Hatam varsa bunu kabullenirim. Kabullenemezsek bu yapılan hata önce kendimizi sonra etrafımızdakileri mutsuz eder. Bundan dolayı en mantıklısı hatayı kabullenip bir daha yapmamaya çalışmak. Aynı şeyi karşımdakinden de beklerim. Senin için hayatta en değerli şey nedir? Aile bağları ve dostluklarım. Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bol bol izlemelerini ve okumalarını tavsiye ederim. Ama keşif için değil, öğrenmek için. Algıları açarak eğitici kısımları alabilmek için. Yolun çok başında olmama rağmen edindiğim tecrübeler hep bir yönde. Her günün bir önceki günden bir adım önde olsun. Okumak, izlemek, takip etmek. Bunlar her zaman altın anahtarlar diyebilirim. Yolun çok başındasın, ileriye dönük ne gibi planların var? Oyunculuk mesleğinin tüm eğitimlerini, donanımlarını almış, kendini geliştiren ve herkes tarafından kabul gören bir aktör olmak istiyorum. Bir sonraki adımda ise yurt dışında da kendimi ispatlamak ve bu meslekte başarılı biri olmak planlarım arasında. Oynamayı en çok istediğin ve evet ben bu rolün hakkını veririm dediğin bir karakter var mı kafanda? Tabii ki aklımda böyle roller var ama özellikle bir karakter seçecek olursam psikopatı oynamak isterim diyebilirim. Benim için ters köşe bir karakter olmuş olur. Kendine örnek aldığın oyuncular var mı? Haluk Bilginer'i çok beğeniyorum. Sektöre yeni girmiş bir isim olarak sektörün getirdiği birçok şeyle yeni tanıştın. Afalladın mı hiç? Afalladığım bir durum olmadı aslında. Şöhretin çok geçici bir durum da olabileceğinin bilincindeyim. Ve ilk günden bugüne kadar menajerim hep yanımda oldu. Bana aynı zamanda akıl hocalığı yaptı. Onunla beraber ilerledik, çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada oyuncu 2021 tarihine göre 26 yaşında.